Merhaba. Bugün İzmir, Gümüldür, HİPOCAMP'tayız. Özdere. Özdere diyelim, evet, yanlış demeyelim, Özdere. Burası çok güzel. Biz çok beğendik. Ya denizi çok güzel, temiz. Denizi çok güzel, kesinlikle. Denizi çok temiz. Sahil güzel, upuzun bir sahil var. Çok büyük, evet. Çok büyük bir sahil yani var. hani yer bulamadım derdi kesinlikle yok. Şemsiyeler var, bizim de kendi şemsiyemiz var, onu da götürdük. Herkes eşyasını taşıyor işte, ama hani şemsiye ücret ödenmiyor. Evet, o çok güzel. Yani evet. şezlong ücretiniz de kendiniz evet. Sandalyenizi getirin, havlunuzu serin. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ekstra. Kağıt helvacı geçiyor, midyeci geçiyor, mısırcı geçiyor. İnsanın hiç ağzı boş durmuyor. O yüzden çok hoşuma gitti benim. Tam sahil kasabası gibi burası. Yani uzun süre de kalınabilir burada. İçeriye mesela karpuzcu girdi. Sucu geçti, tüpçü falan. geçti. Evet. Aha. Uzun süre de kalınabilir. Ağaçlar yüksek. Hani böyle alçak bir ağaç olup da işte hani ay karavanın işte güneş enerjisini çarptım yok. Uydu antenini çarptım derdi yok. Evet, kesinlikle. Yani eğer bir kamp alanına gidecekseniz oranın önce ağaçlar yüksek mi? Evet. Ona bakın. Yani yüksek ağaçlı. İlk önce ağaç var mı? Ağaç hani var mı? Gölge olacak gölge yeri var mı? Yani tenteyi evet açıyorsun ama illaki gene insan bir gölgelik yer arıyor. Ya ağaç gölgesi gibi serinletmiyor hiçbir şekilde. Yani korkutucu oluyor işte, ay çarptı, ay çarpmadı, işte bizim mesela mobilimiz yok. Mesela geçen hafta Erde'ye bir kampa gittik, Mesut hiç kamera açmadı bile. Yani hem giderken talihsizlikler yaşadık, işte buzluklara koyacağımız şeyleri unutmuşuz, yarım saat yoldan geri geldik. Sonra tam işte buzluktakileri yerleştirirken buzdolabına fark ettik ki zeytinyağını akıtmışız. Bütün yerler zeytinyağı oldu karavanda. Arkasından ben karavanı çarptım. İkinci kullanışımız zaten. Karavanı çarptım. Bu lastiğin üstünde bir plastik yağ var. Onu çarptım, kırdım. Bir sürü talihsizlikler yaşadık. Evet. Hayır, orada bizim kabahatimiz oldu. Sağ taraftan yaklaşıyordu. Ben sol tarafı çarptım. Sağ taraftan ona bakayım derken sol tarafı unuttum. Yani orada kabahati yok çünkü. Ya pek çok acemi araba sürücüsü bile orada rahat dönemeyecek. Biz karavan kullanıyoruz. Yani 2,5 metre neredeyse karavan geçirmeye çalışıyoruz. Ama daha küçük karavanlar mesela fırt sırt geçtiler de ben işte geçemedim yani. Orada bir şey oldu. Ondan sonra neyse sağ olsun Selim abi yine yardımımıza koştu. Hemen yaptı onu. Sonra buraya geldik. Buraya gelirken de aslında çok güzel geldik ama bir motor nasıl yakılır? Onunla ilgili bir çalışma. 3. denemeydi artık bu. Karavan çekişi. Bilmiyorum 4.'ye nasıl izin verir mi ama. Tabii yani karavan çektiğiniz zaman biraz farkında olun. Arkanızda 1000 kilo, 1,5 ton, 1000 ton, 1300 kilo neyse 1,5 ton bir karavan çektiğinizin farkında olun. Yani öyle hele özellikle bayır çıkarken yani o kamyonu da sallayın, bu kamyonu da sallayın demeyin. Yani sonuçta bu daha normal aslında bir arabalar. Normal arabayı kendisini götürmek için üretiliyor. Yoksa bir kamyon gibi, tır gibi. Sonuçta normal bir binek arabamız var yani bizim de. Yani sonuçta 4x4 ya da 1.6 benzinli motor çok fazla torku da yok zaten de. Ama hani arabada değil kabahat. Yani ben hep usta şoförüm, işte motorla konuşurum, motoru dinlerim, işte ne söylerse anlarım diyordum hakikaten ama motorla konuştum çünkü ben bir an böyle devir böyle hani otomatik araç gaza bastıkça tabii şey yapıyor, gaza yüklendikçe vites küçültüyor. Birden devir 6000'e çıktı motor devri. Ne yaptın Kuga dedim ve bana cevap verdi hakikaten. 4 tane yol bilgisayarı mesaj yolladı. İlkinde şey dedi, motor ısısı çok yüksek dedi. İkinci de güvenli duruş yapın dedi. Yavrum gene bizim güvenliğimizi düşünüyor yani. Ondan sonra tabii çekme karavanla öyle hemen bir yerde durabilecek gibi değildim ama ben bayırda neydi? İzmir'de bir tünel vardı İzmir'e girmeden. Neydi o Sabuncubelli tüneline girerken o bayırı çıkarken. Önce bir rampada hafif gene ben kamyon sollayayım falan derken birden şöyle vites küçültünce devir 6000'leri gördü. Bereket sonra tünele girdik. Tünel düzdü, dümdüzdü. Fazla zorlamadım. Yani. Evet, ondan sonra devir motor sıcaklığı göstergesi normale düştü. Arkasından 2 mesaj daha attı hemen yol bilgisayara dedi motor korumaya alındı. Ondan son mesajı da şeydi yani hani
motor gücü kısıtlandı dedi. Öyle geldik ama arkasından bir saat daha yol geldik, durmadık. Yani hararet düştü ondan sonra, yani 90 sabitte devam ettik ondan ama sonra. Ama işte herhangi bir sorun arkada yaşamadık. hakikaten bir şey, yani onu da solayım, bunun da solayım değil yani hani 4000 devirden fazlasını evet, zorlamamak 3000, lazım. 4000 devirde Evet, de hızlı geçmemek ay gerekiyor. gidiyor deyip de benim gibi basmamak lazım. Onu öğrendik. Ben hani şeye dikkat ediyordum hep, balatalar ısınırsa diye, bayır aşağı inerken işte balatalar ısınırsa diye hani onu görmüştüm bir yine YouTube kanalında, karavancı. Onları görmüştüm mesela, yarım saatten sonra biraz dinleyen diyorlardı. Özellikle bayır aşağı inerken, evet, yani çok dik bayırlardan aşağı inerken dinlendirmek gerekiyor demişler. Diye, evet, ama hiç motoru zorlamayın dememişlerdi. HİPOCAMP'a gelirsek, ya kamp çok güzel. Elektrik var, suyu var. Arkamızda mesela tuvalet var. Çamaşır yıkamaya ayrı yer yapmışlar. Bulaşık yıkamaya ayrı yer yapmışlar. Duşlar var. Ayak yıkamak için yerleri var. Büyük mesela şimdi de traktörle mesela çöp topluyorlar. her gün Sürekli çöp çöpler toplanıyor. Evet. Büyük buzdolapları var. Hani buzdolabı yeterli olmayan olur. İşte çadır için gelenler ya da karavanda bir özellikleri yoksa yani hani buzdolapları büyük de, yani epey büyük buzdolapları var. O yüzden çok sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum ben. Ben burayı çok beğendim. Yani böyle bir 10 gün, 15 gün de mesela kalınabilir. Hani evet, Bursa'da çiftlerle de karşılaştık burada. Yani evet, yaklaşık 2 haftadır buradalarmış. Yani öyle mi? Onu bilmiyordum onu. 2 haftadır buradalarmış yani. İnsanlar burada da ihtiyaçlarını gidebilir. Evet, yakında çok fazla hani market falan var ama burada da hiç çıkmadan da hani karpuzcu geliyor, sucu geliyor, tüpçü geliyor, illa bir şeyler geliyor yani hiç boş kalmıyor insan. O yüzden ihtiyaçlar giderilebilir burada. Kafesi var. Evet, daha biz kullanmadık ama evet, bir restoran, bir kafesi, kafe bar diyelim. Evet, kafe barı var. Yani herhalde sıcak tost vesaire yiyecekleri de vardır diye düşünüyorum. Yani özellikle plajına yakın. Yani karavana kadar gitmeyeyim derseniz orada ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz plajda. Sincaplar varmış. Evet, biz sincap var dediler biz ama sabah erken daha çok çıkıyorlarmış. Hatta karşımızdaki ağaçta görmüşler, 5-6 tane görmüşler. Oraya bugün fıstıkları bıraktık ama fıstıklar tuzağımızı kurduk ama göremedik bir türlü.